arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber olası gelecekte aklınızdaki kişiyle ilgili neler olabilir bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli olacak. WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Şifa çalışmaları ve eğitimler için de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bireysel tarot açılımı yapmıyorum. Bilginiz olsun. Hemen başlayalım. Kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle geçmişte ne yaşadınız, ne oldu buna bakalım. Evet. Geçmişte ne oldu dediğimizde ciddi bir adalet vurgusu var burada. Şimdi burada Bedes kartı ile beraber adaletsizlikten bahseder Bedes kartı bize. Şimdi yakın geçmişte ya da geçmişte diyelim, Kupa Prensi olarak sizin karşınıza çıkmış olabilir aklınızdaki kişi. Kupa Prensi nedir? Aşkla, sevgiyle yaşanılacak güzel süreçler için aşkla atılan adımlardır. Ama prens edasıyla, yani çok da böyle güçlü bir enerjide değil. Nasıl bir güçten bahsediyorum? İşte burada ilişkiyi göğüsleyecek, ilişkiyle ilgili sorunlar çıktığında o sorunlardan kaçmayıp o sorunları çözebilecek bir enerjide değilmiş aklınızdaki kişi aslında. Evet, bir adım atmış ama birazcık böyle duygularla atılan bir adım diyebilirim. Yani mantığı ya da burada kabul ettirebilmek adına bazı şeyleri verdiği sözleri tutamayacağı şekilde konuşamadım. Verdiği sözleri tutamayacak bir enerjide, tutamayacağı sözleri veren bir enerjide daha doğrusu yaklaşmış. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Bakın, bu kart da aynı şekilde bize adaletten ve dengeden bahseder. Uzlaşma kartı geldi, mahkeme. Biz dünya kartıyla beraber. Şimdi özellikle ciddi bir adaletsizliğin yaşandığı bir süreç var. Buradaki adaletsizlik daha çok kendi çıkarları için karşısındaki insanları yok saymak diyebilirim. Uzlaşmayla beraber orta noktayı bulabilmek adına, kendi isteklerini yaşayabilmek ve gerçekleştirebilmek adına karşısındaki insanı kırıp kırmayacağı ya da nasıl bir durumun içerisine düşüreceğini hiç düşünmeden girdiği bir yol var diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Mahkeme kartıyla beraber burada mahkemelik olunan bazı süreçler olabilir. İşte örneğin evlidir, boşanma aşamasında olduğunu söylemiştir. Böyle bir durum olabilir ya da bir yüzleşmeden de bahsediyor olabiliriz. Çok net bir şekilde bu ilişkinin başlangıcı itibariyle özellikle başlangıç enerjisi adaletsizlik var. Yani burada birilerinin hakkına girilerek başlanan bir durum var. Bilerek ya da bilmeyerek, ama buradaki daha çok aklınızdaki kişinin enerjisi olarak bilerek olarak hissediyorum. Yani şey gibi değil, ya girdik bir beraberliğin içerisinde ama işte aileler karıştı, çok zorlandık vesaire gibi değil. İşte örneğin evlidir, adım atmıştır ya da iki taraf evlidir, böyle bir ilişki başlangıcı olmuştur gibi gibi. Ancak burada hakkına girilen bir durum var. Siz bu durumu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Hiç önemli değil. Buradaki hakkına girilen kişi siz de olabilirsiniz. Çünkü burada size de öyle sözler vermiş ki hiçbirinin arkasında duramamış diyebilirim. Ve yok sayılan bir kişi var ya da bir durum var diyebilirim. Yani burada göz göre göre o adaletsizlik yapılmış. Burayı sevmedim çünkü şöyle bir enerji, sanki öyle bir durumun içerisine girmişsiniz ki büyük bir karma yaratmış olabilirsiniz ya da o kadar büyük bir negatif durumun içerisine girmişsiniz ki burada o durumun içerisinde sizin pozitif kalmanıza çok imkan kalmamış diyebilirim. Ciddi şekilde adaletsizliğin olduğu, hakkına girilme durumlarının çok fazla olduğu ve birlik bilincinin olmadığı, ben işte ne istiyorsam onu yapayım, herkes ne yaparsa yapsın dediği bir durumun içerisinde kalmışsınız. Ağır bir enerji var burada. Ve şunu da söyleyeyim, özellikle karşınızdaki kişi sorumlulukları olan biri ise,
İşte bir evliliği olabilir, çocuğu olabilir ya da genel olarak sorumlulukları olan biri olabilir, öyle söyleyelim. Bu sorumlulukların hiçbirini önemsememiş diyebiliriz. Yani hiçbiri umurunda olmadan kendi istekleri doğrultusunda harekete geçmiş. Devam edelim. Şu an ne yaşanıyor? Buna bakalım. Evet, gurur ve ego. Bitiş kartı. Yani burada şunu söyleyeceğim. Ya buradaki enerji, öyle bir enerji var ki açıkçası şimdi bu kişi evliyse eğer, yani sizin üçlü bir durumun içerisindeyseniz ya da öyle söyleyelim, bu alanı dönmüş olabilir. Ya da burada parasal bazı durumlardan kaynaklı korkular devreye girmiş ve o alana doğru yönelmiş olabilir. Gurur yapılan bir sürecin içerisindesiniz. İki tarafta gurur yapıyor olarak geliyor. Bir bitiş var. Ancak bu bitişle beraber bazı şeyler daha da böyle ortaya çıkmış olabilir. Daha da netleşmeye başlamış olabilir. Bazı gerçekleri daha net görmeye başlamış olabilirsiniz burada. Değişim ve dönüşümün çok net olması gerektiği bir sürecin içerisindesiniz diyebilirim. Korkular çok fazla. İki taraf da korkuyor. Bir taraf sanki aileyi kaybetmekten korkuyor ki iki taraf içinde bu olabilir. Özellikle iki taraf da evliyse eğer. Aileyi kaybetmekten korkuyor. Aileyle beraber gelen ferahtan, refahtan, bunu kaybetmekten, bolluktan, bereketten geri kalmaktan diyelim ya da bolluğu, bereketi kaybetmekten korkan enerjilerde. İki tarafta gurur yapmış diyebilirim. Gurur yaptığı bir sürecin içerisinde. Biraz şey durumu, yani ben ne yaşadım enerjisi yüksek. Ya da ben bunlar için mi bu duruma katlandım, bu yaşadığım şeyler için mi katlandım denilen bir sürecin içerisinde olunabilir. Boşanmalar, ayrılıklar yaşanmış olabilir. Ama burada şunu söyleyebilirim. İlk kartlarla beraber burada bu ilişkiyle beraber şimdi bu kişinin de karmaları olabilir tabii, aile ya da yuva olma konusunda. Sizin de olabilir. Ama burada sanki daha da büyük bir enerji ortaya çıkarmışsınız diyebilirim. Bu açılım biraz daha böyle herkese uyumlu olmayabilir. Ama burada özellikle bu videoya denk gelen arkadaşım, alacağın kendine ilgili görmen gereken bir yer vardır ki bu açılıma denk gelmişsindir. Hiç uyumlanmıyorum diyorsan bile. Uyumlanan arkadaşlarımın da sayısı az bile olsa açıkçası onlar için ciddi bir uyarı var diyebilirim bu alanda. Ağır bir enerji var. Yani o öyle bir şey ki geçen açılımların birinde bir sanırım işte böyle nazar vesaire negatif yapılan şeylerle ilgiliydi herhalde. Tam hatırlamıyorum konuyu ama o zaman da masada bulunduğu için manyetik taşını göstermiştim ve çok sormuştu arkadaşlar adı ne diye tekrar. Bu açılıma başlarken de taşlarım, doğal taşlarım vardı masada. Onları alırken dedim ki ya manyetik taşı kalsın, ben bir daha göstereyim. Çünkü çok etkili bir taş ve bence herkesin evinde olması gereken taşlardan biri. Mıknatıs taşı olarak da geçiyor manyetik taşı. Sadece kalp rahatsızlığı olan kişilere önerilmiyor. Kalp rahatsızlığı, kalp bili varsa çok fazla yaklaştırmamanız gerekiyor kalbinize ya da alanınızda bulundurmayın, öyle söyleyeyim. Ama böyle bir durum yoksa, ki yoktur umarım, evinizde, alanınızda bulundurmalısınız. Negatif enerjiyi, nazar, büyü vesaire, bu tarz tüm negatifliği içerisine alıyor. Kişinin bedeninden alıyor taş. Çok güzel bir taş. Bence herkesin evinde bulunması gereken doğal taşlardan biri. Yani enerjisini temizlemenize de gerek olmuyor. Neden bunu söyleyeyim? O kadar büyük bir enerji var ki burada negatif. Bu enerjinin sizin hayatınıza akıyor olması çok ciddi bir sorun. Bu tarz doğal taşlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi aklınızdaki kişinin zihninde sizin ilişkinizle ilgili ne var dediğimde, bakın korku, bilinçaltı korkuları tekrar geldi. Kartları da göstermiyorum sanırım. Hemen düzeltelim.
Şimdi burada artık bazı şeylerin kabulle geçildiği bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Kalpte sevgiyi hissediyor. Kalpte aşk ya da tutku enerjisi yüksek diyebilirim ama bu ilişki içerisinde alma verme dengesinin ciddi şekilde bozulduğunu, buradaki o dengesizlikle beraber, adaletsizlikle beraber ilişkinin çok ciddi, sıkıntılı bir sürece doğru geçtiğinin farkında. Ancak burada şeyi söyleyebilirim ya, dengeye gelmeye çalışıyor. Bir olmaya çalışıyor. Yaptığı hatalar varsa bunları kafasından geçiriyor diyebiliriz. Yaptığı şeylerin karşılığını almaya başlamış, düşüncesel olarak en azından bilinçli tarafta diyebilirim. Tam olarak anlayamamış bile olsa ne yaptığını. Burada artık alma verme dengesini, o bozulan dengeyi sağlama isteği içerisinde. Ancak buraya bir kart alacağım. Özellikle bize ay kartı ne anlatıyor? Bu kişinin korkuları nedir? Buna bakalım. Atem devam. Üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Dediğim gibi yani açılımın büyük bir çoğunluğu bu mesajı veriyor zaten. Özellikle karşınızdaki kişi evli olabilir ya da beraberliği olabilir. Burada şöyle söyleyebilirim. Buradaki korkutan durum Atemdeva gerçekten çok gösterişli bir karakterdir. Girdiği her ortamda dikkat çeker. Hem de şöyle bir durum olarak söyleyeyim. Tutkusal olarak insanların ciddi şekilde enerjisiyle etkilediği bir karakterdir. Öyle aktaralım. Şimdi buradaki enerji, karşınızdaki kişi kendini sizden aşağıda görüyor olabilir. Değersizlik duygusu olabilir. Ve burada biraz sizin enerji olarak daha özgür olduğunuzu çevreye yansıtıyor olabilirsiniz. Öyle olmasanız bile insanlar sizi böyle görüyor olabilir ve Atem tabii çok güçlü bir karakterdir ve parayı ve lüksü seven bir karakterdir. Dediğim gibi böyle olmayabilirsiniz ama onun bakış açısı böyle olabilir. Size yetip yetmemeyi konusunda çok netleşemiyor diyebilirim. Böyle bir korkusu var. Sanki şeyi hissettirdi. Bu zaten üçlü bir durumun içerisinde olmasının verdiği de bir bilinçaltı durum olabilir zaten. Şöyle, sizin ne olursa sizin yarın bir gün onu bırakıp bırakmayacağınızla ilgili bir korku içerisinde de olabilir diyebilirim. Çok büyük bir güç var ve gösterişli bir karakter var. Bakın kadın olun, erkek olun. Erkek izleyen arkadaşlarım için de çok yakışıklı olabilirsiniz ya da öyle bir etki alanınız vardır ki işte çok güzel konuşuyorsunuzdur, enerjiniz çok güzeldir, insanların çok ciddi şekilde dikkatini çeken bir enerjisinizdir. Yani burada illa kadın üzerinden konuşuyormuşum gibi düşünülmesin. Bu enerji çok yüksek ve kişi kendini bu durumdan dolayı eksik hissediyor olabilir. Baskın olarak bu enerji geliyor diyebiliriz ve bundan korkuyor. Devam edelim. Kalbinde ne var? Bakın üçlü durum yine geldi. Kabile kartı, kontrol, uyum, denge, hazine. Şöyle söyleyebilirim. Aslına bakarsanız çok net bir şekilde güzel enerjilere geçmek istiyor, uyumlu olmak istiyor, dengeye gelmek istiyor. Sizinle beraber çok farklı bir karaktere bürünüyor olabilir. Yani bu nedir? Mesela işte çok böyle ön planda olmayan biridir. Sizinle beraber ön plana çıkıyordur. Daha dikkat çekici oluyordur. Daha iyi ve rahat hissediyordur kendini. Böyle bir enerji olabilir. Sizinle beraber böyle iyi hissediyor olabilir kendini. Ama burada şöyle bir durum var. Kabile kartı da geldiği için. Şimdi kabile kartı bize köklerle ilgili durumlardan, atalardan bahseder. Konuşabilsem de. Atalardan bahseder, köklerden bahseder ama burada ben daha çok böyle atasal durumdan ziyade aile bağı olarak burayı hissettim. Çünkü Sağa karakterinde çok naziktir, çok etkileyici bir karakterdir. Ancak sorumluluk istemeyen, özgürlük alanını korumak isteyen bir enerjidir ve şöyle bir durumu vardır. Görünüp kaybolur. Yani burada daha çok ben özgürlük olarak ya da evlilikten kaçma gibi değil buradaki hissettiğim. Yani sağın mesajı bize burada biraz şunu hissettirdi. İşte özellikle evli ise eğer aklınızdaki kişi, o arkadaşlarım daha da bence burayı dikkate alsınlar. Buradaki enerji daha çok o alanı koruyayım. Ben aynı zamanda istediğim şeyleri de yapabileyim dedi. O enerjiler öyle bir şeydir ki gelir sizinle görüşür, çok güzel geçer her şey. Harika gittiğini düşünürsünüz. Bir anda ortadan kaybolur. Ya da soğuk bir enerjiye geçer.
Hele ki siz de bir de kaygılı biriyseniz, kaygılı bağlanma stiline sahipseniz siz başlarsınız üretmeye. İşte ben şunu demiştim, acaba ondan mı alındı? İşte şu konuyu açmıştım, bu konudan mı dolayı kaçtı benden gibi gibi. Siz kendi alanınızda kendini yiyip bitirirsiniz, kendinizi yiyip bitirirsiniz. O kendi hayatına devam eder. Özellikle üçlü bir durumun içerisinde olup bırakır mı ailesini ya da boşanır mı, bana gelir mi diye düşünen arkadaşlarım, soran arkadaşlarım varsa tabii ki bu bir kolektif açılım. Hepinizde uyumlu olmayabilir ama bu konuda biraz söylediği şeylerden çok yaptıklarına bakmanızı tavsiye edebilirim. Burada böyle bir enerji var. Yani şunu diyemem tabii ki kolektif bir açılım olduğu için. Hayır, ailesini bırakıp size gelmeyecek diyemem. Ama buradaki enerji özellikle böyle bir soru varsa kafanızda emin olun bu soru boşa değildir. Ve burada daha çok söylediklerinden çıkıp yaptıklarına bakmanız gerekir. Mesela işte ben aslında boşanacağım ama işte çocuğun şuyunun bitmesini bekliyorum. Ya da işte ben boşanacağım aslında ama ailelerle konuşmam gerekiyor. İşte birazcık zamana ihtiyacım var gibi. Bunu söylerken siz de Instagram'da bilmem nerede ailecek yazdıkları resimleri görüyor olabilirsiniz örneğin gibi. Bunu neden söylüyorum? Bu tarafa çok fazla bağlanıp her söylediğini doğru kabul ediyorsanız, ki doğru söyleyen arkadaşlar da vardır. Ama siz kendi hayal aleminizde bir şeyleri oluştururken ve yıllarınızı birini beklemek adına geçirirken onun bir şeyleri düzelteceği umuduyla karşınızdaki kişi hayatını yaşamaya devam edebilir. O yüzden bu alana çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herkes için tabii ki geçerli değil ama bu benim sürekli söylediğim o ruh eşi tanımın ile ilgili durumla benzer. Yani ruh eşiniz olduğunu düşünüp aylarca, yıllarca maddi manevi sömürülebilirsiniz. Güzel değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki hemen her şeyi yakıp yıkın, bitirin işte demiyorum. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Hayatınızda yaşadığınız şeyleri güzel değerlendirip yargılamadan güzel yorumlama yapmanız gerekiyor. Bir şeyleri görmüyor olmanız olmadığı anlamına gelmiyor. Bakın burada sizin de bir şeylerden kaçma isteğinizden kaynaklı bunlar olabilir. Şimdi bu kişi bunu söylüyor. Örneğin aranızdaki şöyle aktarayım. Yani diyelim ki niyeti gerçekten sadece ailesiyle evliliğini devam ettirip canı istediğinde de başkalarıyla görüşmek olan biri diyelim. Genel olarak, örnek olarak. Şimdi bu kişiyle ilgili bir taraf şunu yapabilir. Ya tamam geleceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen tarafa inanıp kendi hayatını onu bekleyerek geçirebilir. Hiç sorgulamadan, etmeden. Diğer tarafta şunu yapabilir tercih olarak. Ya tamam böyle diyor ama hangi eylemi geçiyor? Ne yapıyor? İşte kendiyle ilgili gerçekten attığı adımlar var mı? Ya da sözleri tutarlı mı? Bunun yanı sıra dönüp kendine ben genel olarak ilişkilerde ne yaşıyorum? İşte sürekli aldatılan biriyseniz eğer bu alanda dikkat etmeniz gerekir. Sürekli yalanlarını yakalıyorsanız ilişkilerinizdeki kişilerin orada bir durup iyice bir değerlendirmek gerekir. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi ama her şey bir aynalık yapıyor bize ve burayı güzel değerlendirmek gerekiyor. Gerçek bir ilişkiden korkan, kaçan bir enerjiniz varsa bilinçaltı düzeyde burada siz de bu durumlara kabul edip tamam deyip o alanı işte kalbinizde birini tutarak hayatınızda birinin olmamasını güzel bir düzene oturtup bilinçaltınızdaki o inancı kuvvetlendirmiş olarak devam edersiniz hayatınıza. Karşı taraf hayatını yaşar. Siz yıllar sonra işte keşke daha önce mi bıraksaydım ya da daha önce mi şöyle olsaydı diyebilirsiniz. Ay çok hasretli konuştum. Eminim bu konuşmaya ihtiyacı olan arkadaşlarım var. 2 tane gelmiş. Fark etmedim. İkisini de alalım. Şimdi bazen şifa grubumuz da var ve oradan da işte YouTube'dan da takip eden arkadaşlarım da WhatsApp'tan yazıyorlar. Mesela diyorlar ki işte ben buradan nasıl şifalanmalıyım? İşte şöyleyim böyleyim ben ne yapmalıyım? Çok böyle ekstra bir şey olmadıktan sonra yani gözümden kaçmadıktan sonra cevap veriyorum. Biraz geç olabiliyor bazen ama cevap veriyorum. Diyorum ki bakın şurayı yapın. Nereden başlamalıyım mesela? İşte şunu yapın, bunu yapın. Bir sürü teknik aktarıyorum. Sonra arkadaşlar yine yazıyor. Pelin Hanım ben ne yapmalıyım? Diyorum ki daha önceki söylediğim şeyleri yaptınız mı? Hayır yapmadım. Şimdi
hayatınızda bir şeylerin değişmesini istiyorsanız bir şeyler yapmanız, değişik bir şeyler yapmanız gerekiyor. Gerçekten şifalanmak istiyorsanız arayıp bulursunuz. Ve şöyle söyleyeyim, herkes için tabii ki geçerli olmayabilir ama şifa alanında çalışan, işte enerji, şifa, işte sağlık vesaire bu tür konularda çalışan birçok kişi, şu an eğitmen olan, şu an insanlara yardımcı olmaya çalışan birçok kişi zaten kendileri yaralı olduğu için kendi yaralarını sarabilmek, iyileştirebilmek adına bu alanlara çekilirler, girirler. Evet, hayat planlarında da, hayat amaçlarında da olabilir bu. Ki hepsinin, çoğunda vardır, hepsinde demeyelim tabii ama yani emin olun insanlar bir şeyleri aradıkları için sonuca ulaşıyorlar, buluyorlar. Bir derdiniz varsa bu derdi çözebilmek adına çaba harcamalısınız. Oturduğunuz yerden bunu yapamazsınız. Bakın şifa çalışmaları yapıyoruz. Çok güzel. Ama şunu söylüyorum, şifa çalışmaları yapılır ama bunu şey gibi düşünmek gerekiyor. Diyelim ki zehirli, kötü bir şey yediniz, mideniz zehirlendiniz diyelim. Doktora gittiniz. Midenizi yıkadılar. İşte o mide yıkama şifa çalışması gibi düşünün. Tamam, mideniz yıkandı. O şeyden kurtuldunuz. Döndünüz eve. Şimdi tekrar aynı o maddeyi, yiyeceği, bilmem neyi artık neyse o, onu tekrar siz orada yemeye devam ederseniz yine aynı şekilde zehirlenip tekrar o işleme, mide katılması işlemine maruz kalmak zorundasınız. Ama böyle mi geçecek hayatınız? Şimdi bir kere oradan arınmışsınız. Artık kötü kelime kullanmak, başkalarını yargılamak, dedikodu yapmak, negatif enerjilerle bir olmak, çabalamak yerine kolaya kaçtığını ve akıllı olduğunu sanmak. Bakın bunlar da çok fazla var. Yani ben oturuyum, ben hiçbir şey yapmayayım, hadi sen yap benim için. Böyle bir hayat yok. Gerçekten yok. Gerçekten bu alanda da şimdi bunu yapan arkadaşlar yargılayarak değil, görün. Böyle yapıyorsanız, özellikle size bir yol gösteriliyor ve siz o yolu takip etmeyip 2-3 gün sonra tekrar ben ne yapmalıyım diyorsanız, sen önce ne yapmalıyım denildiğinde söyleneni yapmalısın. Yapmadığını görüp demek ki benim harekete geçmek, eyleme geçmek, bir şeyleri değiştirip dönüştürmekle ilgili sorunum var ya da burada görmem gereken bir durum var demen gerekiyor. O yüzden yani bence en net herkesin söylediği ve kesin olan şeylerden biri kurtarıcı aramayı bırakmak gerekiyor. Kurtarıcı sadece sizsiniz. Siz ne başkasını kurtarabilirsiniz ne de başkaları sizi kurtarabilir. Rehberlik evet yapabilir ama rehberlik yapabilir. Lütfen burayı unutmayın. Çok konuştum yine. Devam ediyorum. Hızlı hızlı bitiriyorum o zaman. Şimdi olası gelecekte ne olacak hayatınızda? Dediğimizde yıldızlar, yükselen artan çiçeklenme. Şimdi burada bazı ikilemlerin içerisinde kalacaksınız. Birazcık kaoslu bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. Bazı haberler alacak olabilirsiniz, bazı mesajlar alacak olabilirsiniz. Burada bir sistemin verdiği bir hediye var ama bu birazcık canınızı acıtarak gelen bir hediye olacak diyebilirim. Biraz da burada bir gözyaşıyla gelen bir sıkıntının sonrasında gelen ama sıkıntıyla beraber de diyebileceğimiz bir durum var diyebilirim. Yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olacaksınız. Enerjiniz yükselecek. Burada biraz şanslı olduğunuz bir sürece doğru da giriyorsunuz diyebilirim. Ancak burada çok iyi değerlendirmeniz gereken bir süreç var. Biraz şunu hissettirdi. Bu ikilemin içerisinde kaldığınızda, bu denge sizliğin içerisinde kaldığınızda tılsım ikilisiyle beraber burada vereceğiniz karar sizin işte daha saf, temiz bir enerjiye geçmek de olabilir. Rahat bir şekilde yolunuza bakmak da olabilir. Yorucu bir sürecin içerisine girmek de olabilir. Netleştireceğim hemen. Evet. Değnek beşlisi. Şimdi burada ego savaşı yaşanılacak olabilir. Biraz egonuza ters gelecek bazı şeylerle karşılaşacak olabilirsiniz. Mücadele etme süreci devam ediyor. Ama dediğim gibi bazıları buradaki ya mücadele etmeye devam edeceksiniz. Kendinize uygun görmeseniz bile şey gibi, yani ben bu yola girdim dönemem demek gibi bir şey. Her zaman her yoldan dönebilirsiniz. Bunu unutmamak gerekiyor. Bazıları da buradaki alacağı kararla kendi egosunu böyle aşağı çekerek doğru, daha huzurlu olan diyelim, doğru demeyelim ama daha huzurlu olan yolu seçecek. Şimdi siz kendinize soracaksınız, ben hangi yolu seçeceğim? Neyi bilmelisiniz?
Temizlenme ve arınma. An ve an kartı. Merak. Kupa dokuzlusu beklemektir. Şimdi öncelikle harekete geçmeye başlamanız gerekiyor. Ana dönmeniz gerekiyor. Anda kalmanız gerekiyor. Geçmişi ve geleceği geride bırakmanız gerekiyor. Bakın geçmişte yaşadığınız şeyler yük olmasın. Gelecekle ilgili korkular yük olmasın size. Sadece şu an var. Buna odaklanmanız gerekiyor. Harekete geçmeniz gerektiğinin çok net olduğunu söyleyebilirim. Harekete geçmenize engel olan durumlar ne? Bunlara bakıp bu alanı temizlemeniz gerekiyor. Şimdi Aral kartı bize ne anlatıyor? Bakın Aral kartı kariyeri iyi bir karakterden bahseder. İyi bir aile babası ya da iyi bir aile ferdi diyelim. Annesi ya da ebeveyn olabilecek biri diyelim. Ancak burada şöyle bir şey vardır. Aileden ilgi görmemiş bir karakterdir. Daha çok böyle arayış olarak şöyle söyleyebilirim. Daha çok böyle evlenilecek kişileri, o kalıptaki kişilerle olmak isteyen bir enerjidir. Burada iki taraflı düşünmeniz gerekiyor. Bazılarınız da şu olabilir. Özellikle üçlü durumdaysanız ayrılacak, benimle olacak. Evleneceğiz düşünceniz olabilir. Bazıları da böyle bir durum yoksa eğer işte evlilikle ilgili bazı konular olabilir. Burayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Gerçekten bu kişiyi sevdiğiniz için mi bu beraberliğin içerisindesiniz ya da oradaki duygu ne? Dediğim gibi bazıları ilişkiden, gerçek bir ilişkiden kaçmak adına üçlü bir durumun içerisinde olabilir. Özellikle üçlü bir durumun içindeyseniz. Bazıları da böyle bir taraftan evet evlenmek istiyorum, yuva kurmak istiyorum derken diğer taraftan da harekete geçmeyerek, çabalamadan belki de kendi kalbinin acı çekmesinin gerektiğine olan inançtan yorucu bir durumun içerisinde kalmak isteyecek olabilir. Ama sistem diyor ki temizlenmelisin, arınmalısın. Ana dönmelisin, geçmişi bırakmalısın. Belki köklerle alakalı bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Buraya da güzel değerlendirmeniz gerekiyor ama en net şunu söyleyebilirim. Bu açılımda özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz burada görmeniz gereken birçok şey var. Ve genel olarak üçlü bir durum olsun olmasın erkeklere ya da kadınlara güvenle ilgili çok ciddi kalıplarınız olabilir ve geçmiş ilişkilerinizde de hep bunlarla sınanmış olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Daha çok eyleme geçmemek size kolay geliyor diyebilirim. Sorumluluktan kaçma enerjisi var. Birçok kişi buna hayır diyecek. Yani bakın sizin evet ya da hayır demeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten bilinçli tarafımız bunu görseydi biz bu tarz şeyler yaşamazdık. Her şey yani bilinçaltı diye bir şey olmasaydı sadece bilinçli taraf olsaydı beynimizde o zaman zaten her şey çok tıkırında giderdi. Kabul ederdik etmezdik. Doğru derdik yanlış derdik bilmem ne derdik geçerdik. Ama siz neyi neden yaptığınızı bilmediğinizde bu şey gibi bir şey almaya gider aklınıza bir şey gelir bir şey almaya gidersiniz diğer odaya. Odaya girirsiniz ne alacağınızı unutursunuz. Bakınırsınız böyle. Sonra geri dönersiniz hatırlayana kadar. O alanda bulunuyorsunuz. Tamam bir şey için bulunduğunuzun farkındasınız ama ne için bulunduğunuzu bilmiyorsunuz. İşte orada bilinçaltı diyebiliriz o olana. Bilmiyorum anlatabildim mi nasıl bir mantıklı örnek oldu ama. Bugün birazcık fazla konuşmuş olabilirim. Affola. Sistemin mesajı gergedan ruhu geldi. Ters geldiği için size koruyucu mesajını veriyor ve diyor ki önünüzdeki engel size bir seçenek sunuyor. Ya bu engelin içine dalıp kafanızı çarparsınız ya da onunla savaşmadan etrafından dolaşmanın en iyi yolunu bulursunuz. Bir engeli aşmak için gösterdiğiniz çabalar sizi tüketti mi? İnatla onu yolunuzdan kaldırmanın sadece tek bir yolu olduğunda ısrar mı ediyorsunuz? Gergedan ruhu size bazen yanıtın hayır, bazen hayır henüz değil, bazen de hayır sizin olması gerektiğini düşündüğünüz gibi değil olduğunu söylüyor. Yeni olasılıklara açık olursanız başka seçeneklerin ortaya çıkmaya başladığını görürsünüz. Her çatışma girmeye, her engelde aşmaya değer değildir. Kafanızı duvara çarparak enerjinizi boşuna harcamayın. Böyle ağır bir şey oldu bu. Mesaj oldu. Özellikle bu desteği almanızı
tavsiye ederim. Şey olarak değil ama çok güzel mesajları var. Her gün bir tane kart çekip kendinize mesaj olarak bugünün niyetine çekiyorum diyerek kendinize yol gösterici mesajlar alabilirsiniz. Burada çok net diyor ki yani sen bu savaşa biraz girmişsin zaten ve zarar görmeye başlamışsın, devam mı edeceksin diyor. Tek yol yara almak mı? Bu şeyi hissettirdi. Daha önce de söyledim. Kalp çakrası boş olan insanlar daha çok böyle canım yana yana, kalbim acıya acıya kalbim açılacak gibi bir inanca sahip olurlar ama sistem aslında der ki hayır, yaratıcı hiçbir zaman kullarının acı çekmesini istemez. Yani burada acı çekmek zorundayım, zorlukları aşmak zorundayım, mutsuz olmalıyım gibi bir sürü inanca sahip olabilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat edin. Çünkü bu sizin her zaman zorlukları hayatınıza çekmenize sebep olur. Bu şey gibi güçlü bir kadın olmalıyım. Genel olarak bize uygulanan durum bu ya, kendimize de uyguladığımız. Şimdi güçlü bir kadın olmalıyım, evet güçlü olmalıyım ama güçlü olmak için zorlukları aşmak zorunda değilim inancına sahip olmalıyız. Bu inancımız yoksa güçlü olabilmek adına zorluk aşmamız gerektiğine inanıyorsak hayat öyle zorluklar çıkarır ki evet kalkarız düştüğümüz yerden ama neden düşelim? Düşmeden de ayakta da güçlü bir insan olabiliriz. Zorlukları aşmadan da güçlü bir insan olabiliriz. İşte bu ayrımı yapmak çok önemli. Siz de kalbinizde işte acı çekmeliyim, çok zorlanmalıyım, emek harcamalıyım. İlla çok çok büyük emekler harcamak zorunda değiliz sevgi için, mutluluk için. Bu bizim hakkımız. Bolluk bereket de. Sistemin sunduğu bolluk bereket herkese bolca var. Her şey, sevgi de var. Ama biz onu alabilmek için önce kendimizin buna layık olduğunu bilmemiz, hatırlamamız gerekir. Biz kendimizi değerli görmüyorsak zaten o şey bize gelmez. Umarım küçücük de olsa bir farkındalık yaratacaktır bu açılım. Bu açılımda biraz konuşamadım. Affola. Bazen böyle oluyor. Enerjiler çok farklı hissettirebiliyor, farklı bir enerjiye sokabiliyor. Ama tekrar aktarayım, bir konuşma eğitim veren bir video değil burası. Zaten konuşmaya ya da başka şeye takılan arkadaşlarım enerjimiz tutmamıştır demek ki. O yüzden başka arkadaşları dinlemeniz daha sağlıklı olur. En değerli şeyiniz, zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen hayatınızda mutlu musunuz, değil misiniz? Bunlara odaklanın. Mutlu değilseniz de kendiniz için adımlar atın. Başkalarının sizin için bir şey yapmasını beklemeyin. Evet yapılabilir, birçok şey yapılabilir ama yine o son noktayı sizin koymanız gerekir. Bunu lütfen unutmayın. Ve başkalarını yargılamaktansa dönüp kendinize bakıp siz kendiniz için ne yapıyorsunuz ki karşınızdaki insanlar sizin için ne yapsın? Bunu sorgulayın. Bunu şey gibi düşünmeyin. Kötü manada söylemiyorum ama siz kendi değerinizi bilmezseniz emin olun hiç kimse sizin değerinizi bilmez. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.